Destur! Sultan Mehmet Han Hazretleri! Benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han'ım. Bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapılarını aralayan o büyük dahi, İstanbul'un fatihi, peygamber müjdesinin muhatabı Sultan Mehmet Han, sinema ve dizi dünyası onun vizyonunu anlatmak için yıllardır birbiriyle yarışıyor. Kimi onun gençlik heyecanını, kimi stratejik dehasını, kimi ise olgunluk dönemindeki devlet adamlığını merkeze aldı. Ama hepsinin ortak bir amacı vardı. O büyük hükümdarın ruhunu ekranlara taşımak. Bugün izlerken kendinizi o kutlu fethin ortasında bulacağınız en iyi 5 Fatih Sultan Mehmed yapımını inceliyoruz. Listenin sonunda ise hiç beklemediğiniz bir yerden gelen çok farklı bir Fatih karakteri var. Hazırsanız başlıyoruz. 5 numarada büyük umutlarla başlayan ve sultanın özellikle fetih sonrası dönemine, devlet yönetimindeki o sert ve kararlı duruşuna odaklanan yapım var, Fatih. 2013 yılında yayınlanan Fatih dizisi, aslında çok büyük umutlarla başlayan ama ekran macerası oldukça kısa süren projelerden biri oldu. Başrolde Mehmet Akif Alakurt gibi dönemin dikkat çeken isimlerinden birinin yer alması, dizinin daha başlamadan büyük bir beklenti oluşturmasını sağlamıştı. Yapım, özellikle İstanbul'un fethi sonrasındaki döneme ve Fatih Sultan Mehmed'in devlet yönetimindeki sert, disiplinli ve kararlı tarafına odaklanmayı tercih etti. Bu yönüyle diğer Fatih yapımlarından biraz ayrılıyordu. Çünkü çoğu proje doğrudan fetih sürecini anlatırken, bu dizi daha çok fetheden hükümdarın sonrasındaki dönüşümünü işlemeye çalışıyordu. Saray içindeki siyasi dengeler, devlet yönetimi ve imparatorluğu ayakta tutma mücadelesi dizinin temel omurgasını oluşturuyordu. Ancak büyük beklentilere rağmen dizi izleyiciyle tam anlamıyla güçlü bir bağ kuramadı. Yayın dönemindeki rekabet ve hikayenin daha ağır ilerleyen yapısı nedeniyle ekran ömrü oldukça kısa oldu. Yaklaşık 5 bölüm süren proje, birçok kişi tarafından potansiyeli tam kullanılamamış işler arasında gösteriliyor. Yine de bugün geriye dönüp bakıldığında Fatih Sultan Mehmed'in farklı bir yönünü göstermeye çalışan cesur bir deneme olduğu kabul ediliyor. Özellikle atmosferi ve dönemin sert siyasi havasını yansıtma biçimiyle hala hatırlanan yapımlardan biri olmayı başarıyor. 4 numarada dev bütçesi ve her karesi sinema filmi kalitesinde olan Kenan İmirzalıoğlu'nun karizmasıyla devleşen ama ekran yolculuğu maalesef çok kısa süren o iddialı proje var, Mehmet. Bir Cihan Fatihi. Mehmet, Bir Cihan Fatihi, Türk televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olarak başladı. Başrolde Kenan İmirzalıoğlu gibi karizmasıyla yıllardır ekranların en güçlü isimlerinden biri olan bir oyuncunun yer alması beklentiyi inanılmaz seviyelere çıkarmıştı. Hatta birçok kişi fiziksel duruşu ve ekran ağırlığı nedeniyle Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana en çok yakışan Fatih yorumlarını yapıyordu. Dizi yalnızca başrolüyle değil, yan kadrosuyla da adeta bir Şampiyonlar Ligi gibiydi. Kostümler, set tasarımları ve sinema kalitesindeki sahneler gerçekten döneminin çok üstündeydi. Her karesinde büyük bir emek hissediliyordu. Özellikle savaş sahneleri ve saray atmosferi televizyon standartlarının çok üzerinde bir kalite sunuyordu. Fakat tüm bu büyük potansiyele rağmen yapım yayın stratejisi ve hikaye temposu konusunda izleyiciyle istenilen bağı kuramadı. Beklentinin aşırı yükselmesi de dizinin üzerinde ekstra bir baskı oluşturdu. Sonuç olarak proje çok kısa sürede final yapmak zorunda kaldı. İşte tam da bu yüzden Mehmet, Bir Cihan Fatihi, bugün hala nasıl bu kadar erken bitti diye konuşulan diziler arasında yer alıyor. Çünkü birçok kişi için bu yapım, doğru zamanda ve doğru yayın planıyla Türk televizyon tarihinin en büyük işlerinden biri olabilirdi. 3 numarada İstanbul'un fethini hem bir belgesel titizliğiyle hem de sürükleyici bir dizi diliyle tüm dünyaya anlatan Netflix'in en başarılı tarih işlerinden biri olan Rise of Empires, Ottoman. Netflix'in dünya çapında ses getiren tarihi yapımlarından biri olan Rise of Empires, Ottoman, İstanbul'un fethini hem belgesel ciddiyetiyle hem de sürükleyici bir dizi atmosferiyle anlatmayı başardı. Yapımın en güçlü taraflarından biri olayları yalnızca tek bir cepheden değil, hem Osmanlı hem Bizans perspektifinden ele almasıydı.
Fatih Sultan Mehmet karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu ise performansıyla büyük beğeni topladı. Genç yaşına rağmen taşıdığı karizma, sakin ama kararlı oyunculuğu ve özellikle bakışlarıyla Fatih'in zihinsel gücünü oldukça etkileyici yansıttığı söylendi. Bu da karaktere daha modern ve farklı bir bakış açısı kazandırdı. Dizinin prodüksiyon kalitesi gerçekten çok yüksekti. Surlar, toplar, savaş hazırlıkları ve dönemin atmosferi oldukça detaylı işlendi. Bazı tarihsel detaylar konusunda eleştiriler olsa da genel olarak daha dengeli bir anlatım tercih edildiği kabul ediliyor. 2 sezon boyunca dünya genelinde ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan proje, özellikle Netflix üzerinden farklı ülkelerde büyük ilgi gördü. Hatta hala devam sezonu isteyen büyük bir kitle bulunuyor. Bu da dizinin ne kadar etkili bir iş olduğunun en büyük göstergelerinden biri. Rise of Empires, Ottoman, Fatih Sultan Mehmet'i global ölçekte anlatmayı başaran en önemli projelerden biri olarak listemizde çok güçlü bir yere sahip. 2 numarada aslında bir sinema filmi olmasına rağmen prodüksiyon kalitesi, IMDb başarısı ve detaylı anlatımıyla resmen dizi tadında bir destan sunan o devasa başyapıt var, Fetih 1453. Her ne kadar teknik olarak bir sinema filmi olsa da Fetih 1453, sahip olduğu detaylı anlatım, uzun süreci işleyiş biçimi ve prodüksiyon gücüyle adeta dev bütçeli bir dizi deneyimi yaşatıyor. 2012 yılında vizyona giren film, Türk sinema tarihinin en büyük gişe başarılarından biri olmuş ve yıllarca konuşulmuştu. Film, yalnızca İstanbul'un fethini göstermiyor, Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük hedefe nasıl hazırlandığını, askeri zekasını ve o dönemin psikolojik atmosferini de oldukça etkileyici bir şekilde aktarıyor. Özellikle gemilerin karadan yürütülmesi, sur savaşları ve topların kullanımı gibi sahneler dönemi için inanılmaz bir görsel kalite sunuyordu. Aksiyon sahneleri kadar duygusal yoğunluğu da güçlüydü. Fetih Hanı'nın işlenişi, müzik kullanımı ve savaş atmosferi izleyiciyi gerçekten o dönemin içine çekmeyi başarıyordu. IMDb başarısı, gişe rekorları ve yıllar geçmesine rağmen hala tekrar izlenmesi bu filmin neden kült statüsüne ulaştığını net şekilde gösteriyor. Birçok kişi için hala Fatih Sultan Mehmet'i anlatan en epik yapım olarak kabul ediliyor. Bu yüzden bir film olmasına rağmen listemizin 2 sırasında yer almayı sonuna kadar hak ediyor. Ve 1 numarada günümüz teknolojisinin tüm imkanlarını kullanan çekim kalitesi ve senaryo derinliğiyle bugüne kadar yapılmış en iyi Fatih dizisi diyebileceğimiz o muazzam eser var, Mehmet, Fetihler Sultanı. Dizi, yalnızca fetih sürecine değil, Fatih'in çocukluğundan devlet yönetimine, siyasi zekasından psikolojik dönüşümüne kadar çok geniş bir hikaye sunuyor. Özellikle Vlad, Çandarlı Halil Paşa ve dönemin diğer önemli figürlerine verilen geniş alan, anlatımı çok daha derin ve sürükleyici hale getiriyor. Başrolde yer alan Serkan Çayoğlu ise performansıyla izleyiciden büyük övgü alıyor. Karizmatik duruşu, savaş sahnelerindeki enerjisi ve duygusal anlarda verdiği güçlü oyunculuk, birçok kişi tarafından ekrana en çok yakışan Fatih performanslarından biri olarak görülüyor. Dizinin en dikkat çekici yanı ise temposu. Haftalık yayınlanmasına rağmen neredeyse her bölümde siyaset, aksiyon, savaş ve entrika eksik olmuyor. Bu da yapımı sürekli canlı tutuyor. Her ne kadar reytinglerde bazı dönemlerde hak ettiği değeri tam göremediği yorumları yapılsa da yayın hayatına güçlü şekilde devam etmesi ve sadık bir izleyici kitlesi oluşturması dizinin başarısını net biçimde gösteriyor. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en sinematik Fatih Sultan Mehmet anlatısı olması nedeniyle Mehmet, Fetihler Sultanı bu listenin zirvesini sonuna kadar hak ediyor. Bitmedi. Bonus olarak son zamanların en çok konuşulan dizisinde karşımıza çıkan, alışılmışın dışında mizahla harmanlanmış ama bir o kadar da etkileyici bir Fatih tasviri var. Prens dizisindeki Fatih karakteri. Prens dizisi, tarihi absürt komediyle harmanlayan en farklı Türk yapımlarından biri olarak son yıllarda büyük ses getirdi. Özellikle 3. sezonda Osmanlı dönemine geçiş yapılması ve Fatih Sultan Mehmet karakterinin hikayeye dahil edilmesi izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Fatih karakterini Burak Dakak gibi genç ama son derece yetenekli bir oyuncunun canlandırması ise neredeyse herkesin ortak övgü noktası oldu. Kısa süre ekranda görünmesine rağmen mimikleri, bakışları ve ekran ağırlığıyla
karaktere inanılmaz bir hava kattı. Hatta sosyal medyada birçok kişi bu adam mutlaka gerçek bir Fatih dizisinde başrol oynamalı yorumları yaptı. Çünkü kısa ekran süresine rağmen bile karakterin karizmasını ve zekasını hissettirmeyi başardı. Prens'in mizahi yapısına rağmen Fatih karakterinin oldukça etkileyici işlenmesi bu performansı unutulmaz hale getirdi. İşte bu yüzden kısa ama güçlü etkisiyle bu bonusu vermemek olmazdı. Peki siz bu projeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve sizin favoriniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.